Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tarihin en karanlık ve ürkütücü sayfalarından birine yolculuk yapacağız. Çoğu kişi 2. Dünya Savaşı'ndan bahsederken, savaşı Batı'nın gözüyle anlatır. Ancak Asya cephesinde yaşananlar, Batı'da yaşananlardan çok daha korkunç olabilir. Bugün Japonya'nın geçmişteki sırlarını açığa çıkaracağız ve sizi birim 731 olarak bilinen gizli ve karanlık bir laboratuvara götüreceğiz. Ama önce, birim 731'in nasıl bu kadar korkunç bir merkeze dönüştüğünü anlamak için Japonya'nın tarihine kısaca göz atalım. ...19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Japonya kendini izole etmiş bir ülke olarak dünya sahnesinde çok geri kalmıştı. Ancak 1853 yılında Amerikan donanmasının Japonya'yı açılmaya zorlaması ülkenin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Meiji Restorasyonu olarak bilinen bu dönemde Japonya feodal sistemini terk ederek modernleşme sürecine girdi. Ülke, Batı'dan aldığı ilhamla sanayileşti ve modern bir ordu kurdu. Bu hızlı modernleşme, Japonya'nın kendini bir imparatorluk olarak görmeye başlamasına yol açtı. Artık Japonya sadece bir ada devleti değil, aynı zamanda Asya'daki komşularına göz diken bir güç haline gelmişti. 1930'ların başında Japonya, Mançurya'yı işgal etti ve burada yeni bir düzen kurdu. Ancak bu yeni düzenin arkasında, bugün bile tüylerimizi diken diken eden karanlık bir plan yatıyordu. Japonya, bu toprakları sadece askeri bir üs olarak değil, aynı zamanda biyolojik ve kimyasal savaş araştırmaları yapmak için de kullanmaya başladı. İşte bu araştırmaların en korkunç olanları, 1937 yılında General Shiro Ishii tarafından kurulan ve tarihe birim 731 olarak geçen bu gizli araştırma biriminde yapıldı. Birim 731'in kuruluşu, Japon İmparatorluğu'nun bilimsel cehennemi. Japonya'nın Mançurya'yı işgali, Asya'daki hakimiyetini pekiştirme yolunda atılan ilk büyük adımdı. Ancak bu işgalin arkasında sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda bilimsel bir cehennem yaratma planı da vardı. Bu cehennemin adı birim 731 olarak biliniyor. Shiro Ishii'nin liderliğinde kurulan bu birim, o dönemde Japonya'nın biyolojik savaş programının kalbi haline geldi. Birim 731, Harbin şehri yakınlarında devasa bir kompleks olarak inşa edildi. İçinde laboratuvarlar, hastaneler, mahkumlar için barakalar ve hatta krematoryumlar bulunuyordu. Dışarıdan bakıldığında bu yer, sıradan bir askeri üs gibi görünebilirdi. Ancak içinde neler olup bittiğini anlamak için burada yaşanan dehşeti derinlemesine incelememiz gerekiyor. Shiro Ishii'nin rolü, bir delinin vizyonu mu yoksa bilim adamının çılgınlığı mı? Shiro Ishii, birim 731'in kurucusu ve başındaki isimdi. 1892 yılında Japonya'nın Chiba prefektörlüğünde doğan Ishii, tıp eğitimi aldıktan sonra Japon İmparatorluk Ordusu'na katıldı. Aslında Ishii'nin kariyerine bakıldığında onun parlak bir bilim adamı olduğu söylenebilir. Ancak bu parlaklık zamanla karanlık bir saplantıya dönüştü. Ishii biyolojik ve kimyasal savaşın geleceğin savaş stratejileri arasında en önemli yerlerden birine sahip olacağını düşünüyordu. Ishii'nin bu vizyonu Japon askeri liderleri tarafından da desteklendi. Japonya, biyolojik silahların stratejik önemini fark etmişti ve bu nedenle Ishii'ye sınırsız yetki verildi. 1936 yılında Japon İmparatoru Hirohito, Ishii'yi biyolojik savaş araştırmalarını yürüten bir birimin başına getirdi. Böylece birim 731 doğmuş oldu. Birim 731, karanlık bir bilimsel araştırma merkezi. Birim 731, sadece bir araştırma merkezi değil, aynı zamanda bir işkence kampıydı. Burada yapılan deneyler, insanlık tarihinin en karanlık ve en acımasız araştırmaları arasında yer alıyor. Peki, bu deneyler nelerdi? İnsanlar üzerinde hangi korkunç testler yapıldı? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Birim 731'de yapılan en korkunç deneylerden biri, viviseksiyon adı verilen canlı ameliyatlardı. Viviseksiyon, insanları canlı canlı kesmek anlamına gelir. Hiçbir anestezi kullanılmadan gerçekleştirilen bu ameliyatlar sırasında, denekler üzerinde hastalıkların vücuda etkileri, organların çalışma şekilleri gibi birçok bilimsel veri toplandı. Ancak bu veriler, insanlık dışı yöntemlerle elde edildi.
Shiro Ishii ve ekibi, hastalıkların vücut üzerindeki etkilerini anlamak için sağlıklı bireylere çeşitli patojenler enjekte ediyordu. Ardından bu insanların vücutlarını kesip biçerek organlarını inceliyorlardı. Viviseksiyon sırasında birçok denek inanılmaz acılar çekti ve çoğu ameliyat masasında öldü. Bu deneyler insan hayatının ne kadar değersiz görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor. Viviseksiyon sadece bilimsel veri toplamak için yapılmıyordu. Aynı zamanda Japon doktorların ameliyat becerilerini geliştirmeleri için de bir eğitim aracı olarak kullanılıyordu. Bu acımasız eğitim genç doktorların insan hayatına karşı duyarsızlaşmasına yol açtı. Onlar için denekler sadece birer deney malzemesiydi. Birim 731'in ana hedeflerinden biri biyolojik silahlar geliştirmekti. Veba, şarbon, kolera ve tifo gibi ölümcül hastalıklar burada geliştirilen biyolojik silahların temelini oluşturuyordu. Bu hastalıklar deneklere kasıtlı olarak bulaştırıldı ve hastalıkların vücutta nasıl yayıldığı, nasıl öldürücü olduğu gibi detaylar dikkatle kaydedildi. Birim 731 sadece laboratuvar ortamında deney yapmıyordu. Aynı zamanda geliştirdikleri biyolojik silahları gerçek savaş koşullarında test etmek istiyorlardı. Mançurya'daki köylere enfekte pirelerle dolu bombalar atıldı. Bu bombalar patladığında köylerde salgınlar başladı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Japonya bu biyolojik silahları sadece düşmanlarına karşı kullanmakla kalmadı, aynı zamanda kendi insanları üzerinde de test etti. Bu, savaşın ne kadar acımasız ve insanlık dışı olabileceğinin bir başka örneğiydi. Birim 731'de yapılan bir diğer korkunç deney türü, kimyasal silahlar üzerineydi. Sinir gazları, hardal gazı gibi kimyasal ajanlar, denekler üzerinde test edildi. Bu gazlar, deneklere solutuldu veya ciltlerine uygulandı ve ardından gazların vücutta nasıl bir etki yarattığı gözlemlendi. Sinir gazlarının insan sinir sistemi üzerindeki yıkıcı etkileri burada yapılan deneylerle ortaya çıkarıldı. Kimyasal silah deneyleri sırasında deneklerin vücutları yavaş yavaş çözülüyor, sinir sistemi felç oluyor ve insanlar büyük acılar içinde hayatlarını kaybediyordu. Bu deneyler, Birim 731'in ne kadar acımasız ve insanlık dışı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Mançurya'nın sert kış koşulları, Birim 731'in başka bir deney alanı oldu. Japon araştırmacılar, askerlerinin soğuk iklim koşullarında hayatta kalma yeteneklerini artırmak için dondurma ve soğuk direnci deneyleri yapıyordu. Bu deneyler sırasında deneklerin uzuvları dondurucu soğuklara maruz bırakıldı. Ardından bu uzuvlar sıcak suya sokularak doku hasarı incelendi. Bu deneylerin amacı soğuk iklimlerde savaşan Japon askerlerinin nasıl korunabileceğini öğrenmekti. Ancak denekler için bu deneyler korkunç bir ölüm anlamına geliyordu. Uzuvlar donuyor, kangren oluşuyor ve sonunda denekler bu korkunç deneylerin kurbanı oluyordu. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Japonya yenildi ve imparatorluk dağıldı. Ancak birim 731'de yapılan korkunç deneylerin sonuçları savaşın bitmesiyle son bulmadı. Bu deneyler Japonya'nın ve dünya tarihinin üzerinde silinmez izler bıraktı. Savaş sonrası Japonya'da birim 731 hakkında fazla bir şey konuşulmadı. Savaş suçluları yargılanırken Shiro Ishii ve ekibi ise ABD hükümetiyle yapılan bir anlaşma sonucunda yargılanmaktan kurtuldu. Ishii, biyolojik savaş deneyleri hakkında ABD'ye bilgi verdi ve karşılığında dokunulmazlık kazandı. Bu, birçok kişi tarafından büyük bir adaletsizlik olarak görüldü ve bugün bile tartışma konusu olmaya devam ediyor. Savaşın ardından Japonya'nın Birim 731'de gerçekleştirdiği korkunç deneyler, ABD için büyük bir fırsat haline geldi. Shiro Ishii ve ekibi, deneyler sırasında elde ettikleri verileri Amerika ile paylaşma karşılığında dokunulmazlık elde ettiler. Bu anlaşma, Japon bilim insanlarının savaş suçlarından yargılanmasını engelledi ve onların bilimsel verilerini Batı'ya transfer etti. Amerika Birleşik Devletleri, Birim 731'den elde edilen verilerin çok değerli olduğunu düşündü ve bu bilgileri kendi biyolojik savaş araştırmalarında kullandı. Ancak bu durum, savaşın ahlaki ve etik boyutunda
büyük bir kara leke olarak tarihe geçti. Birim 731'in hikayesi sadece bir tarihin karanlık bir sayfası olarak değil, aynı zamanda insanlık tarihine karşı bir uyarı olarak da görülmelidir. Bu olaylar, savaşın en karanlık ve insanlık dışı yönlerini gözler önüne seriyor. Bize, bilimin kötü ellerde nasıl bir silaha dönüşebileceğini, insan hayatının nasıl değersizleştirilebileceğini gösteriyor. Bugün bu videoyu izleyerek, geçmişte yapılan bu korkunç hatalardan ders çıkarmamızı ve gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için daha bilinçli olmamızı umuyorum. Eğer bu tür tarihi olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun altına yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Başka tarihi olaylar hakkında konuşmak isterseniz sizden gelecek önerileri açığım. Unutmayın, geçmişi unutmamak, geleceğimizi inşa ederken yapabileceğimiz en büyük katkıdır.